Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ruby. Bugün sevdiğim birkaç mangadan bahsedeceğim. Bu mangaların hepsi isekai türünde. O yüzden önce kısaca isekai ne oluyor onu açıklayayım. Ana karakterin bir şekilde bir kitabın, oyunun ya da çizgi romanın içine veya farklı bir evrene reenkarne olduğu türe isekai deniliyor. Isekai benim okumayı en sevdiğim türlerden birisi. Ve okumaktan zevk aldığım birkaç shoujo isekai'den bahsedeceğim burada. Şimdi bahsetmek istediğim ilk seri Beware of the Villainess. Bu benim ilk okuduğum mangalardan birisiydi ve cidden kalbimde aşırı yer etmiş bir seri. Yani okuyunca o kadar çok sevmiştim ki. Şimdi bunun birkaç sebebi var. İlk sebep ana karakterin güçlü ve ne istediğini bilen bir karakter olması. Ana karakter Melissa bir novelin içine reenkarne oluyor. Ve reenkarne olduğu karakter de Veliaht Prens'in nişanlısı ve kitabın kötü karakterlerinden birisi. Ya ama Melissa diyor ki ya ben dükün kızıyım, zenginim, güzelim, istediğimi yapacak gücüm var. Niye her şeyi yapabilecekken kötü karakter olarak kalayım ki diyor. Ve bu yüzden ilk iş olarak gidip Veliaht Prens'ten ayrılmak istiyor. Ama Veliaht Prens Melisa'yı sevmese de ve sürekli onu aldatan şerefsizin teki olsa da sırf Melissa dükün kızı ve güçlü bir aileye, background'a sahip diye ondan ayrılmıyor. Yine de Melissa bu süreçte istediği gibi yaşamaya başlıyor. Kılıç kullanmakta yetenekli olduğunu fark edip dersler almaya başlıyor. Bu sırada bir olay sonucu kitabın orijinal ana karakteri Yuri ile yolları kesişiyor. Ve Melissa hepsi birbirinden leş ve çöp erkek karakterlere karşı Yuri'ye yardımcı oluyor. Bu seride sevdiğim bir şey Melissa ve Yuri'nin ilişkisi. Aslında sonu istediğim gibi bitmemiş bir ilişki. Ama yine de kimyalarını ve arkadaşlıklarını çok seviyorum. Bu serinin diğer bir güzel yanı da komedisi. Çünkü cidden komik bir seri. Okurken ben bayağı gülüyordum yani cidden çok eğleniyordum. Şimdi bundan sonra bahsedeceğim nokta bir tık spoiler içeriyor Melissa'nın kimle beraber olacağına dair. Eğer dinlemek istemiyorsanız atlayabilirsiniz. Şimdi benim bu seride sevmediğim 2-3 küçük şey var. Bunlardan biri serinin özellikle Melissa ve Nine üzerinden cinsiyet rollerine ve tabulara karşı çıkma gibi bir olayı var. Ama bence yazar bunu bazen mantıklı bir çerçeveye oturtamıyor veya abartıyor. Mesela cinsiyet rollerini bir tık reverse ediyor karakterler üzerinde Melissa ve Nine özelinde yazar. Düğün sahnesi var. Melissa ve Nine'in evlendiği sahnede Melissa smokin, Nine ise gelinlik benzeri bir şey giyiyordu. Bana çok saçma geldi açıkçası. Bence pek gerek yoktu buna yani. Melissa'nın evet şöyle bir özelliği var. Klasik soylu kadın stereotipini yıkıp kendi istediklerini yapıyor. Mesela bir kılıç kullanıcısı falan filan oluyor. Ama bunu yazar bir tık Melissa'yı erkek özellikleri vererek, ona erkek rolüne girdirterek yapıyor. Ve bence bu tabuları yıkmaktan ve cinsiyet rollerine karşı gelmek tam tersi etkiye sahip bir şey olduğu için benim pek hoşuma gitmiyor bu. Bence bunu farklı şekillerde anlatabilirdi. Yani tam olarak istediğim şeyi anlatabildiğimi bilmiyorum fakat umarım mantıklı olmuştur. Çünkü ben seriyi okurken bir aklıma takılıp beni üzen bir şey oldu bu. Bir de tam olarak böyle sevmediğim diyemeyeceğim fakat üzüldüğüm bir şey de Melissa ve Yuri'nin beraber olmaması. Benim en büyük hayallerimden birisi Woman's Love Woman bitişli bir reverse okumak. İşte bunu okurken de sürekli bunu hayal ettim. Ama olmadı. Yani buna tam olarak üzüldüm veya mutsuz oldum diyemem bu konuda. Çünkü Nine'ı da çok seviyorum. Melissa ve Nine cidden yakışıyor yani. Bu ending de güzel. O yüzden çok şey değil fakat böyle olmasını çok istemiştim. Olmadı. Yani böyle. Şimdi önermek istediğim diğer manga da Enhancing Lily'ydi. Bence bu dünyanın en tatlı serilerinden birisi. Hem ana karakteri hem de serideki kız kardeş ilişkisini de ben aşırı seviyorum. Ana karakterimizin adı Lillian. Okuduğu kitaptaki ana karakterin küçük kız kardeşi olarak reenkarne oluyor Lily. Ve Lily, Julian yani ana karakterin gerçek kardeşi olmadığı için onun sevgisini hak etmediğini düşünüyor sürekli ve bundan dolayı bayağı kendini kötü hissedip pişmanlık duyuyor. Ve bu sevginin karşılığını vermesi gerektiğini düşünüyor bir şekilde. Bu yüzden de diyor ki Julien'i hepsi birbirinden kötü birçok erkek karaktere karşı koruyacağım ve onu hak ettiği biriyle beraber olmasını sağlayacağım diye bir karar alıyor. Ve bu şekilde de işte biz Lillian ve Julien'in hayatını okuyoruz. Benim bu seride en sevdiğim şey Lily'nin arkadaşlarıyla olan ilişkisiydi. Bence aşırı komik. Çünkü Lily sürekli herkese dalga geçip eğlenemez. Sonrasında da karşısındakinin tepkisini izlemeyi seven birisi. Ama bazıları Lily'nin çocuk değil de reenkarne olan bir yetişkin olduğu için yaptığının yanlış olduğunu söylüyor. Çocuklara karşı böyle davranmamalı diyor. Ve kendisinin çok şımarık olduğunu söylüyorlar. Katılmıyorum. Çünkü bence ya ben de çok fazla kardeşlerimle dalga geçip onları gıcık etmeyi seviyorum. O yüzden Lily ile bu konuda relate edebiliyorum. Ayrıca okuması da çok zevkli bence Lily'nin bu tavırlarını. Bu yüzden sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çok bence problematik bir şey değil bu. Komik ve eğlenceli. Çok da kasmamak gerek. Çünkü Lily karşısındakini kırmak için de yapmıyor bunu. O yüzden çok problem olduğunu düşünmüyorum bu konuda.
Bu daha yeni yayınlanan bir seri. Daha bir sezonu var. 2. sezonu daha yeni yayınlanıyor. Ama aşırı tatlı ve eğlenceli. Çizimleri de çok güzel. Bu yüzden bence şans vermeniz gereken bir şey. Sizi okurken cidden böyle mutlu edip içinizi yumuş yumuş yapacak bir seri çünkü. Önereceğim 3. seride I Became the Wife of the Male Lead. Şimdi bu çizimleri, hikayesi, karakterleri her şeyle böyle top tier bir seri. Zaten güçlü bir karaktere sahip ve bu benim için ilk artısı. Üzerine bir de hikayesinin ve olay örgüsünün de çok bu kadar sarması ve güzel olması bence çok iyi bir olay. Şimdi ana karakter Fiona. Fiona kendi yazdığı bir kitaba Villain olarak reenkarne oluyor. Reenkarne olduğu kişi de aslında güçlü büyücüler yetiştiren soylu bir ailenin gayrimeşru kızı. Bu yüzden de Fiona dışlanarak ve sevgisiz bir şekilde büyüyor. Kimse de onu sevmiyor ailesinde. Ve 13 yaşına geldiğinde kuzeydeki savaş bölgesine ailesinden bir büyücünün gitmesi gerekiyor. Ailesi de hem Fiona'dan kurtulmak için hem de aileden birini göndermiş olmak için Fiona'yı kuzeye yolluyorlar. Ama Fiona zaten yazar olduğundan olay örgüsünü biliyor, yani kuzeye gideceğini biliyor ve kendini bugüne hazırlıyor büyü alanında kendini geliştirerek. Zaten kendisi dahi bir büyücü, yani dahi olarak doğmuş. Bu yüzden de kuzeye gittiğinde çok başarılı bir savaşçı oluyor. Ve kuzeyde olduğu sırada Sigren'le karşılaşıyor. Sigren ölmek üzereyken onu kurtarıyor. Ama bunu gördüğünde de Fiona çok üzülüyor. Çünkü Sigren'in durumu ve hayatı için kendini suçluyor, kitabı kendi yazdığı için. Bu yüzden Sigren'e yardım etmeye karar veriyor. Ve ikisi beraber kuzeyde yaşamaya başlıyorlar. Şimdi hikayesi falan çok güzel. Ve Mama'nın en güzel yanlarından biri de Duke Abel Helion, kuzeyin dükü. Fiona kuzeyde kalırken Duke Abel'la aralarında bir baba kız ilişkisi başlıyor. Bence Abel cidden böyle best father material falan. Çünkü çok seviyorum, bayılıyorum adama. Ve Fiona ile ilişkileri cidden çok güzel. Hikayenin en güzel artısı bence karakter derinliklerini çok güzel veriyor. Her karakterin motivasyonunu ve kişiliğini çok iyi anlayabiliyorsunuz. Zaten çizimleri çok güzel. Benim cidden şu an bahsettiklerim arasında en güzel favori çizim tarzım bu serininki. Hikayesi de çok aktığı için okuması çok zevkli oluyor çizimlerle beraber. Zaten tüm karakterler de OP karakterler. Hepsi aşırı güçlü. Bu yüzden hiç sıkıcı olmuyor. Çok rahat okutturuyor kendini. Benim bu seride sevmediğim çok küçük bir nokta var. Fiona kitabı değiştiriyor. Özellikle Sigren'in hayatı hakkında birçok böyle radikal değişiklik yapıyor. Fakat buna rağmen sürekli böyle kendini hikayenin, kitabın bir parçası olarak görmüyor. Ve sürekli bir gün kendi rolünün biteceğini ve herkese uzaklaşacağını düşünüyor. Ama bence Sigren'i bu kadar değiştirmişken ve hayatının büyük bir parçası haline gelmişken, çünkü çok büyük değiştiriyor hayatını, okuyunca görürsünüz. Yaptıklarını bu kadar küçük görüp de işte bir gün ben gideceğim zaten falan diye düşünmesi beni bir tık üzüyor. Keşke bunu yapmasa artık, yani bazen gıcık da oluyorum. Ama yine de büyük bir ihtimalle bunu ileride aşacak, yani yavaş yavaş aşmaya başlamış bile olabilir. Bu yüzden sıkıntı yok. Yine güzel seri. Favorilerimden biri. Tavsiyem. Şimdi önereceğim 4. ve son seri Miss Not So Sidekick. Bu sadece komedisiyle listeye böyle giriş yapan bir seri. Çünkü komedisi cidden böyle top S tier. Okurken aşırı eğleniyorsunuz. Ben bayağı gülüyordum çünkü okurken. Ana karakter Latte aşırı komik birisi, yani çok eğlenceli bir tip. Latte favori kitabının içerisinde yan karakter olarak reenkarne oluyor. Ve roman başlamadan bayağı öncesinde, böyle 10-15 yıl öncesi falan galiba reenkarne olduğu zaman. Bu yüzden de karakterine ve novel dünyasına çok rahat alışıp işte uyum sağlayabiliyor. Hatta bu süre içerisinde dünyayı keşfederken diğer romanların, ya Boys Love romanların aşırı ünlü olduğunu görüp kendisi de mesela Boys Love roman yazmaya başlayıp aşırı böyle bestseller bir yazar oluyor falan. Ve Latte'nin kitap içerisindeki tek amacı aslında favori kitabını canlı canlı izlemek. Hatta sırf bunu yapmak için elimde mısırla oturayım kitabı izleyeyim diye patlamış mısır icat ediyor o dünyada. Fakat yine bu izleme aşamasındayken ana karakterlerle yolu kesişiyor bir şekilde ve ana karakter Ibelin'le arkadaş oluyor. Ibelin herkesin aşırı güzel diye nitelendirdiği, çok sevilen klasik bir heroin aslında. İleride okudukça fark ediyorsunuz kişiliği gerçekten böyle mi değil mi diye. Ve romandaki erkek karakterlerde bence Arwen hariç bir tık sinir bozucu ve problematik insanlar. Hem Dük hem de Veliaht Prens cidden okurken insana cinnet geçirtiyor. Hele ben Dük'e çok gıcık oluyorum. Çünkü Dük kadınlardan nefret eden birisi normalde. Fakat İbelin'i görür görmez ilgi duymaya başlıyor nedense. Ve hatta böyle şey diyor bir sahnede, böyle daha yeni görmüş kadını. Diyor ki sen benim kadın diye gördüğüm o diğer kişilerden, varlıklardan tamamen farklısın. Çok ilginçsin. Aşırı böyle unik falan diyor İbelin'e. Ve dünyanın böyle en cheesy line'larını söyleyip duruyor ve ben aşırı gıcık oluyorum. Ve farklı dediği kişi İbelin'in de dünyanın en pick me girl'ü olması da çok ayrı bir olay. Ya bu konuda çok nefret doluyum. Aşırı gıcık oluyorum. Yani böyle ikisini de, hem İbelin'i hem Dük'ü alıp boğazlayacağım. O kadar sevmiyorum.
Neyse, bu olay hariç zaten Manman'ın asıl olayı komedisi. Latte cidden okuması çok eğlenceli bir karakter. Hikaye plot olarak çok bir şey yok aslında, böyle çok farklı bir olayı yok. Fakat zaten Manman'ın iddiası hikayesi değil, komedisi. Ve benim bu seride çok sevdiğim diğer bir şey de Latte ile ana erkek karakter arasında, Mellit arasında gelişen aşk. Çünkü bu aşk çok spontane gelişiyor. Ve çok beklenmedik bir şekilde gelişiyor böyle. O yüzden şaşırıyorsunuz okurken ve çok da seviyorsunuz spontane ve böyle yavaş yavaş slow burn olduğu için. Benim bu manganın eleştiri aldığını gördüğüm tek konusu çizim tarzı. Çünkü bu manganın farklı bir tarzı var. Başta ben de okurken garipsemiştim ama yani asla kötü diyeceğim bir çizim değil bence. Sadece böyle başta garipsiyorsunuz ve alışmanız gerekiyor bu çizim tarzına. Ve aslında bakarsanız cidden çizer resmen böyle sanat yapıyor. Aşırı özenli ve güzel çizimler. Mesela çizerin diğer manması da Ladies Love of Survival. Ve onu da açıp bakarsanız gerçekten çizerin ne kadar güzel çizdiğini görebilirsiniz. Benim bugün bahsedeceğim mamalar bu kadardı. Hepsi cidden sevdiğim seriler. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu seriler hakkında. Okumadığınız varsa da kesinlikle okumanız gerek. En kısa sürede okuyun bence. Çok güzeller hepsi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.